Stonehenge, İngiltere'nin Bilcil bölgesinde yer alan, tarih öncesi döneme ait bir anıt yapıdır. Dünyanın en tanınmış ve gizemli yapılarından biri olarak kabul edilen Stonehenge, hem arkeologlar hem de tarihçiler için birçok soru ve tartışma kaynağı olmuştur. Gelin şimdi Stonehenge'in yapım tarihini, gizemlerini ve sırlarını detaylı bir şekilde inceleyelim. Stonehenge'in kökeni ve amacı hakkında diğer herhangi bir tarih öncesi anıttan daha fazla teori geliştirilmiştir. Bunlar arasında Danimarka kralları için bir taç giyme yeri, doğa ile bir olan Kelt rahipleri için bir tapınak, tutulmaları ve güneş olaylarını tahmin etmek için kullanılan astronomik bir bilgisayar, atalara ibadet edilen bir yer veya şifa almak için gelinen bir kült merkezi gibi teoriler bulunuyor. Bugün Stonehenge'in amacına dair en çok kabul edilen yorum, Güneşin hareketlerini gözlemlemek için inşa edilmiş, tarih öncesi bir tapınak olmasıdır. Yılın en uzun gününde, binlerce insan Stonehenge'de bir araya toplanır ve Güneşin topuz taşının arkasından yükselişini izlerdi. Alanın bu nedenle bir takvim olarak kullanılmış olduğunu söylemek mümkündür. Stonehenge'deki tonlarca kilo ağırlıktaki taşların ana ekseni gün dönümü eksenine göre hizalanmıştır. Yaz ortasında Güneş ufukta kuzeydoğuya doğru, topuk taşına yakın bir yerden yükselir. Kışın ortasında ise Güneş güneybatıdan batar. Güneş en uzun iki triton taş arasındaki boşluktan görünür, mevsimsel döngüdeki bu zamanlar, Stonehenge'yi inşa ve kullanan tarih öncesi insanlar için önem taşıyordu. Birkaç farklı dönemde 1000 yılı aşan zamanda inşa edilen Stonehenge, bugün gördüğümüz haliyle aradan geçen 4000 yıllık sürede yıkım ve bozulmaya uğradı. Alandaki dairesel kısımda en az 30 sarsen taşı varken, şimdi birçok taş kaybolmuştur. Bu da orijinal planın anlaşılmasını zorlaştırır. Peki, Neolitik zamanın insanları yalnızca basit araçlar ve teknolojileri kullanarak böylesine bir yapıyı nasıl inşa ettiler? Stonehenge'in inşa ederken kullanılan sarsen taşlarının çoğunun kaynak alanı olarak kilometrelerce ötedeki Batı ormanını gösterilir. Stonehenge'deki ilk anıt, yaklaşık M.Ö. 3000 yılında toprağa şekil verilerek inşa edilmiş çember kısımdır. Bu çemberdeki hendek, boynuzdan basit aletlerle kazıldı ve iç ve dış cephe kireç taşı ile oluşturuldu. Hendeğin içinde kereste direk veya taş direk için uyulmuş 56 halka vardır. Anıt, birkaç yüzyıl boyunca kremasyon mezarlığı olarak işlev gördü. Alan yaklaşık M.Ö. 2500'de inşa edilen merkezi taş setleri ile farklı bir forma büründü. Havaya kaldırılarak taşınan muazzam sarsen taşlar ve görece küçük mavi taşlar ile eşsiz bir anıt haline aldı. Stonehenge'in inşa etmek için iyi organize olmuş yüzlerce insan büyük bir çaba göstermiştir. Stonehenge'de iki tür taş kullanılmıştır. Büyük olan sarsen taşları ve daha küçük olan bluestone taşları, sarsen taşları, Güney İngiltere genelinde bulunan silika kayasıdır. Arkeologların çoğu bu taşların 32 kilometre uzaklıktaki Marlborough Down'dan getirildiğine inanıyordu. Ancak bundan kesin olarak emin değillerdi. Son araştırmalar bu tepelerin sadece tek kaynak olduğunu doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda sarsenlerin geldiği alanı da gösterdi. Bluestone, Stonehenge'in daha küçük taşlara atıfta bulunmak için kullanılan bir terim. Bu taşlar çeşitli jeolojilere sahip ancak hepsi Güneybatı Galler'deki Priseli tepelerinden geliyor, mavi renkte değiller fakat kırıldıklarında veya ıslandıklarında mavimsi bir tona sahip olurlar. Taşlar üzerinde yakın zamanda yapılan lazer incelemesi, kullanılan çeşitli taş işleme yöntemlerini ortaya çıkarmıştır. Anıtın bazı bölümlerinin diğerlerinden daha dikkatli işlendiğini göstermiştir. Özellikle Orta Triton'un 3 taştan oluşan anıtı, kuzeydoğu tarafı ve iç yüzleri detaylıca ele alınmış. Bir taşı Stonehenge'ye dikmek için insanlar, eğimli tarafı olan büyük bir çukur kazdı, ardından deliğin arkasına tahta kazıklar dizdiler, taş yerine hareket ettirildi ve bitki lifinden halatlar ve biçimli ahşap çerçeve kullanılarak dikleştirildi. Taşı dikleştirmek için ağırlıklar kullanılmış olabilir. Daha sonra deliği molozla doldurdular. Yatay lentoları yerine yükseltmek için ahşap platform kullanıldığı düşünülüyor. Lentonun tam oturması için gömme deliklerine bir kez daha şekil verilerek son aşamada tamamlandı.
Stonehenge'in Obrey deliklerinde yakılmış insan kalıntılarıyla birlikte bulunan taş, topuz başı ve kemik iğneler, Stonehenge'in ilk dönemlerde bir mezarlık olduğunu gösteriyor. Stonehenge'in inşa edildiği zamanlarda, Güney İngiltere'nin geri kalanı büyük ölçüde ormanlık alanlarla kaplıydı. Dolayısıyla Stonehenge'in olduğu bölgedeki Kireçtaşı Ovası'nın alışılmadık derecede düz olması zamanın insanlarına çekici gelmiş olabilir. Ovanın, erken Neolitik çağda bir anıt merkezi haline getirilmesinin sebebi bu görünüyor. Yontulmamış bir sarsen taşı olan topuk taşı ve alçak bir höyük olan kuzey höyüğünün Stonehenge'in ilk bileşenleri olduğu düşünülür. Ancak Stonehenge için yapılan ilk büyük çalışma, iç ve dış setlere sahip dairesel hendektir. Setin ve hendeğin ahşap direkler yerleştirmek için kullanıldığı düşünülüyor. Zira setin hemen içinde Obrey delikleri olarak bilinen 56 çukur vardır. Bu deliklerde neyin durduğuna dair pek çok tartışma oldu. Ahşap direklerin yanı sıra son zamanlarda başka taşlar için yapılmış olabileceği fikri de ortaya atıldı. İnsanlar, Obrey deliklerinin içine ve çevresine ve de hendeğin içerisine cenazelerini gömdüler. Burada yaklaşık 64 kremasyon kalıntısı bulunmuştur. Başlangıçta Stonehenge'de tahmini 150 kadar kişinin gömüldüğü düşünülüyor. Bu da Stonehenge'in en büyük göç Neolitik mezarlıktan biri yapıyor. Stonehenge'de iki tür taş kullanılıyor. Büyük olanlar sarsen taşları ve küçükler bluestone adını taşır, sarsenler iki eş merkezli düzende dikilmişler. İç kısım at nalına ve dış kısım çembere benzer. Bluestone veya mavi taşlar ise bunların aralarına kavisli şekilde yerleştirilmiş. Taşların anıtın ortasına yerleştirildiği aynı dönemde muhtemelen sarsenler de girişe yakın dikildi. Çevresinde ise 4 istasyon taşı bulunuyordu. Yaklaşık 200 veya 300 yıl sonra, merkezdeki mavi taşlar çember ve iç oval oluşturacak şekilde yeniden düzenlendi, daha sonra yine at nalına benzer şekilde yer değiştirildi. Stonehenge, Avon Nehri'ne bağlayan toprak yol da bu sırada yapıldı. Stonehenge'deki son tarih öncesi faaliyetlerden biri, iki eş merkezli çukur halkaya ait taştan set halkaların etrafını kazmak oldu. Y ve Z delikleri denilen, bu yerlerden çıkarılan boynuzlar üzerinde yapılan radyokarbon yaş milattan önce 1800 ile 1500 arasını göstermiştir. Orta Tunç çağına gelindiğinde artık Stonehenge, törensel anıtların inşasına daha az zaman harcanmaya başlandı ve insanlar daha ziyade tarla işlerine odaklandılar. Milattan önce 700 dolaylarındaki demir çağında Stonehenge'in 400 metre doğusuna Avon Nehri'ne bakan bir kale inşa edildi. Stonehenge'de bulunan çok sayıda Roma nesnesi, alanın Roma döneminde sık sık ziyaret edildiğini gösteriyor. Son zamanlarda yapılan kazılar buranın Roma ve İngiliz insanları için de ritüel önemi olan bir yer olduğuna işaret ediyor. Bu dönemden başlayarak Stonehenge'in çevresindeki açık arazide yoğun koyun yetiştiriciliği yapıldı. Paralı yolların ve Salisbury'e ulaşan demiryolunun gelişimi, Stonehenge'e çok daha fazla ziyaretçi gelmesini sağladı. 1880'lerden itibaren çeşitli taşlar, ahşap direklerle desteklendi ancak 1900'de ilk kez dış sarsenin ve onun lentosunun düşmesi, ziyaretçiler için güvenlik endişesi doğurdu. Bu hareket, Stonehenge'in korumayı ve restore etmeyi ele alan yeni çalışmalara ilham oldu. Son taşlar 1964'te sağlamlaştırıldı. Anıt uzun yıllar boyu özel mülkiyete aitti. Ta ki bölgede yaşayan Chap isimli bir adamın bir müzayedede Stonehenge'i Atrobus ailesinden satın alması ve 1918'de halka bağışlamasına kadar. Bundan sonra anıtın korunması görevi devlete düştü. Bugün bu görev İngiliz Hayır Kurumu'nca gerçekleştiriliyor. 1927'den itibaren National Trust, Stonehenge'in çevresindeki araziyi korumak ve tekrar otlak hale döndürmek için toprakları satın almaya başladı. Stonehenge bölgesi artık onların mülkiyetinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.